Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün size bir arkadaşıma hediye almıştım. Orkide hediyesi aldım. Bu orkide hediyesini alırken sağlığını kontrol ettim ve hangi kriterlere göre satın aldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk kriterim biraz tomurcuklu orkide seçmeye çalıştım. Neden tomurcuklu orkide seçiyoruz? Çünkü çiçekleri tamamen açtığında çok kısa süre çiçekli kalacak ama tomurcuklu olduğunda yavaş yavaş açacağı için daha uzun süre çiçekli kalacak. Bu nedenden dolayı öncelikle ilk kriterim tomurcuklu orkide almak oldu. İkinci kriterim yapraklarını tek tek kontrol ettim. Şöyle bakın. Yapraklarının altını, üstünü tek tek kontrol ediyorsunuz. Yapraklarında bir hastalık belirtisi var mı? Renginde bir solma var mı? Yeşilliğinde bir sıkıntı var mı? Bunları tek tek kontrol ediyorsunuz. Yapraklarında da bir sıkıntı yok. Sonra neye bakıyorsunuz? Köklere bakıyorsunuz orkidede. Köklerin sağlıklı olup olmadığına bakıyorsunuz. Bakın kökleri gayet canlı, sağlıklı bir şekilde. Bunu da dikkat ettikten sonra diğer dördüncü şeyimiz orkide toprağına dikilip dikilmediğini kontrol ediyoruz. Bakın orkide toprağına dikilmiş. Bunda da sıkıntı yok. Ve bu şekilde bu orkidemizi seçtik. Evet, orkide seçerken sizler de bu kriterlere göre seçebilirsiniz. Yine dış saksı alırken bakın şu alt tarafında bir çıkıntı var. Bu fazlalık suyun akıp aşağıda kalmasını, köklerine zarar vermemesini sağlıyor. Bakın şurada göstermek istiyorum. Yani sulamadan sonra normalde dış saksıda su bırakmamak gerekiyor. Dış saksıda su bırakırsanız kökler zamanla çürüyebilir. Evet, bir orkide seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özetlememiz gerekirse birincisi biraz daha tomurcuklu orkideler seçmeliyiz. Orkideler tomurcuklu olmalı. Tomurcukları fazla olmalı. Çiçek açmış kısımları biraz daha az olmalı. İkincisi yaprakları canlı, yeşil, sağlıklı olmalı. Hastalık belirtileri olmamalı. Rengi solmuş, çürümüş şekilde olmamalı. Evet, güneş yanığı olmamalı. Diğer bir şeyimiz kökleri canlı, sağlıklı olmalı. Çürüme emareleri olmamalı köklerinde. Ve orkide toprağına dikilmiş olmalı. Bunlara dikkat ederekten güzel bir orkide beğenebilirsiniz. Siz bu seçtiğim orkideyi nasıl görüyorsunuz? Sizler beğendiniz mi? Yorumlara mutlaka yazınız. Evet, orkide bakımında da en çok dikkat edeceğimiz mesele, ondan da kısaca bahsederek bu videomuzu bitirmek istiyorum. Bakın bu orkidemizi direkt güneş ışığına bırakmayacağız. Direkt güneş ışığı yapraklarda yanmalara sebep oluyor. Bu nedenden dolayı aydınlık ama direkt güneş ışığı almayan bir yere konumlandıracağız. İkincisi sulama meselesi çok önemli orkidede. Ne zaman sulayacağız? Kökleri bakın şu anda yemyeşil görüyorsunuz. Bu kökler grileşmeye döndüğünde sulama ihtiyacı geldi demektir. Sulama ihtiyacını tespit ettikten sonra nasıl sulayacağız? Eğer şöyle bir dış saksı kullanıyorsanız bu dış saksıyı suyla doldurun. Orkidenizi buraya batırın. Burada şöyle bir 5 dakika suyun içerisinde kökleri bekletin. Sonra 5 dakika sonra orkidenizi bu sudan çıkartın. Şöyle dış bir yere bırakın. Evet. Burada fazlalık sular iyice aksın ve dış saksıdaki suyu mutlaka boşaltınız. Fazlalık sular da iyice aktıktan sonra tekrar dış saksıya koyabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde geçen hafta da bunlardan bahsetmiştim. Üstten su koyabilirsiniz. Bir çay bardağı su koyabilirsiniz. Ama üstten su koyacaksanız dış saksının altı düz olmalı. Neden düz olmalı? Çünkü su koyduğunuzda direkt aşağı geçecek ve altı düz olmadığından dolayı istenilen suyu emmeyecektir. Altı düz olan bir saksıda üstten sulama yapınız. Aksi takdirde suladığınızı sanarsınız. Buradan suyu koyarsınız, aşağı gider ama sulanmamış olur. Bu nedenden dolayı eğer üstten sulayacaksanız direkt toprağına sulamalısınız ve şu yaprak aralarına kesinlikle su bırakmamanız gerekiyor. Bu da çok önemli. Evet, sulama meselesi de böyle. Bu şekilde sulamasına dikkat ederseniz bir orkidenin
konumuna dikkat ederseniz böyle sürekli canlı çiçekler açtığını, sağlıklı olduğunu, yapraklarının yanmadığını göreceksiniz. Ve bu şekilde evinizin en güzel yerlerini süsleyecek. Evet, orkide bakımıyla alakalı, diğer çiçeklerle alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.